1951 Baltimore, Maryland. 31 yaşında bir kadın hastaneye gitti. Rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Tedavi sürecinde doktorlar habersizce hücrelerinden bir örnek aldı. Standart prosedürdü. O dönemde izin gerektirmiyordu. Kadın birkaç ay sonra öldü. 31 yaşında, 5 çocuk annesi. Adı Henrietta Lacks ama hücreleri ölmedi. Bugün 70 yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen Henrietta'nın hücreleri dünyanın binlerce laboratuvarında hala çoğalıyor. Bu hücreler polio aşısını mümkün kıldı. Covid-19 aşısında kullanıldı. 3 Nobel ödülüne katkı sağladı. Milyar dolarlık bir bilim endüstrisinin temelini attı. Ve Henrietta'nın ailesi tüm bunlardan yıllarca habersizdi ve hiçbir zaman bir kuruş bile almadılar. Henrietta Lacks 1920'de Virginia'da doğdu. Siyahi bir tütün çiftçisi ailesinden geliyordu. 4 yaşında annesi öldü. Büyük babasının yanına gönderildi. Büyüyünce kuzeniyle evlendi. 5 çocukları oldu. Aile daha iyi fırsatlar için Baltimore'a taşındı. Henrietta ev kadınıydı. Her zaman kırmızı ojesiyle tanınırdı. Komşuları ailesi için kapısının her zaman açık olduğunu anlatır. 1951'de anormal kanama başladı. John Hopkins Hastanesi'ne gitti. O dönemde siyahi kadınlara hizmet veren az sayıdaki hastaneden biriydi. Rahim ağzı kanseri teşhisi konuldu. Tedaviye başladı. Ve tedavi sürecinde habersizce hücrelerinden örnek alındı. Bu o dönemde yasa dışı değildi. Hasta hakları henüz bu kadar gelişmemişti. Ama Henrietta hiçbir zaman hücrelerim araştırmada kullanılabilir diyemedi. Çünkü kimse sormadı. Doktor George Gay yıllardır laboratuvarda insan hücreleri üretmeye çalışıyordu. Ama her seferinde aynı sorunla karşılaşıyordu. Hücreler birkaç gün içinde ölüyordu. Sonra Henrietta'nın hücreleri geldi ve bir şey oldu ki Gay o güne kadar hiç görmemişti. Hücreler ölmedi. Aksine her 20-24 saatte bir ikiye bölündü. Çoğaldı, büyüdü, durdurulamadı. Neden? Çünkü normal insan hücreleri yaklaşık 40 veya 60 kez bölündükten sonra ölür. Ama Henrietta'nın hücrelerindeki HPV virüsü bu sınırı ortadan kaldırmıştı. Hücreler sonsuza kadar bölünebiliyordu. Bugüne kadar üretilen tüm HeLa hücrelerinin toplam ağırlığı 50 milyon metrik tonun üzerinde. Bunu bir düşün. 31 yaşında ölen bir kadının hücreleri 50 milyon ton. Gay bu hücreleri meslektaşlarıyla paylaştı. Tüm dünyaya gönderdi, Henrietta'ya sormadan, ailesine haber bile vermeden. Peki bu hücreler ne yaptı? 1952 polio salgını dünyayı kasıp kavuruyordu. Binlerce çocuk felç kalıyordu. Bilim insanları aşı geliştirmeye çalışıyordu ama test etmek için canlı insan hücreleri gerekiyordu. HeLa hücreleri tam o noktada devreye girdi. Polio aşısı HeLa hücreleri üzerinde test edildi ve işe yaradı. Milyonlarca insanın hayatını kurtaran o aşı Henrietta'nın hücreleri olmadan mümkün olmayabilirdi. Bununla da bitmedi. Uzayda ne olduğunu test ettiler. HeLa hücreleri uzaya gönderildi. Kanser araştırmalarında kullanıldı. HIV'in insan hücrelerinin etkisini anlamak için kullanıldı. Klonlama çalışmalarında kullanıldı. Gen haritalanmasında kullanıldı. Ve 2020'de Covid-19 aşısının geliştirilmesinde kullanıldı. Bugüne kadar HeLa içeren 70 binden fazla bilimsel çalışma yayınlandı. Ve tüm bunlardan Henrietta'nın ailesi hiçbir şey kazanmadı. Henrietta 1951'de öldü. HeLa hücreleri dünyaya yayıldı. Milyarlarca dolarlık bir endüstri kuruldu. Ve Henrietta'nın ailesi hiçbir şey bilmiyordu. 1975, Henrietta'nın ölümünden 24 yıl sonra bir bilim insanı aile üyelerine ulaştı. Ama kan testi istemek için. Yine izinsiz. Yine haber vermeden. Aile o görüşmede öğrendi. Henrietta'nın hücrelerinin hala yaşadığını, dünyanın her yerindeki laboratuvarlarda. Kızı Deborah sonradan sordu.
Annem klonlandı mı? Acı çekiyor mu? Bunu biliyor mu? Cevap hayır. Hücreler anneni klonlamış değil. Ama bu hücrelerin üzerinden milyarlar kazanılırken Henrietta'nın çocukları sağlık sigortası bile yapamadı. Annelerinin hücreleri kanser tedavisine katkı sağlıyordu. Onlar ise kanser tedavisine ulaşamıyordu. Para yoktu. Henrietta Lacks'in hikayesi 2010'da bir kitapla kamuoyuna ulaştı. Rebecca Skloot tarafından yazıldı. 2017'de HBO'da filmi oldu. Ve bu hikaye sayesinde dünya bir soruyla yüzleşti. Bir insanın hücreleri kime ait? Ondan alındıktan sonra ne olur? Kim karar verir? Henrietta'nın hikayesi hasta hakları yasalarını değiştirdi. Bugün hiçbir doktor bilgilendirilmiş onam almadan hücrenizi araştırmada kullanamaz. Bu hakkı biz kısmen ona borçluyuz. Ama Henrietta'nın ailesi hala tazminat almadı. Hila hücreleri hala milyarlarca dolarlık işlemlere konu oluyor ve aile sadece haklarının tanınmasını istiyor. Henrietta 1951'de öldü ama adı her bilimsel makalede yaşıyor, her laboratuvarda yaşıyor ve belki de seni koruyan aşının içinde de. Ama bunu bilmeden, sorulmadan ve karlı çıkmadan. Bu haftalıkta bir belgesel serimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.